Merhaba arkadaşlar, Moda Mix kanalına hoş geldiniz. Merhabalar. Eşim Hanife, ben Murat. Bugün bir soba tanıtımı yapacağız, kamp sobası. Bu Marine Grill diye geçiyor, Marina Grill diye yazıyor. Mizan Metal, onun sobası. İnternete girdiğinizde işte web sitesine de bakabilirsiniz. Açıklamaya bağlantısını da koyacağım. Bu aynı zamanda bir artık işbirliği gibi oluyor. O yüzden işbirliği mi? aynen artık soba sponsorumuz var diyebiliriz. İlk sponsorumuz. Şimdi size bu sobayı tanıtacağım. Sobanın iki bölümü var. Bir tarafı fırın, bir tarafı odun attığımız kısım. Odun attığımız kısım bu şekilde. Malzemeler gayet kaliteli. Bu kısım yeterli. Şu altta ızgaraları var. Onları temizleyebiliyorsunuz. Onları şu anda sıcak ama soğuduğunda çekeceğim. Gösteririm, onu da eklerim burada. Şu alttaki ızgaraların burada şöyle bir kül yeri var. Şöyle çektiğimizde kül çekmecesi var. Bu kül çekmecesiyle küllerini alabiliyoruz. Onun haricinde şurada bir kapağı var. Şöyle müdahale edebileceğimiz yukarıdan veya yemek pişirirken bu kapağı kaldırıp bir şey koyabiliriz buraya ama is yapar. Onu göze alacaksınız. İs yaparsa da şöyle bir şey var. Korkmanıza gerek yok aslında. Çünkü hemen temizlediğinizde is de giriyor. Aynı gün temizlerseniz Evet. sıkıntı olmaz. Burada bir cam kısmı var. Bu camda da yine eğer attığınız odunlar biraz kirli veya şeyliyse, işte fazla kül bırakıyorsa burası kararabiliyor ama ıslak mendille sildiğinizde çıkıyor. Biz öyle yapıyoruz. Her kullanımdan sonra siliyoruz. Daha sonra eğer meşe odunu yakarsanız mesela o hiç kül iz bırakmıyor. Çok rahat yanıyor ama doğada bulduğunuz odunları yakarsanız onlar iz bırakabiliyor. Sobanın genel şeyine gelince malzeme kalitesine, malzeme boyalı geliyor ama işte üzerinde sonuçta metal, demlik, tencere, tava gezdirdiğimiz için boya kısmı aşınabiliyor, deforme olabiliyor. Onu da sordum, hani dedim böyle böyle bu boya biraz çabuk aşınıyor. Onlar dediler hani döküm sobalarda daha iyi oluyor boya. Bu tarz malzemelerde boya çıkabilir, olabilir hani metalin metale sürtünmesiyle. Ama önemli olan fiyat performans ürünü olması. Yani eksi kısımları o ama öbür türlü de döküm olsaydı çok ağır olacaktı. Bu sefer de taşıyamayacaktık. Portatif olması önemli. Şurada ayakları var. Bu ayaklarını kapatıp açabiliyoruz ve bu şekilde bir çantası var. Çantasına sığıyor. Şu boruları da söktüğümüzde hepsi şu iki göze giriyor. Tamamen portatif taşınabilir. Yani böyle kamplar için olsun. Ondan sonra işte küçük bir balkonunuz olabilir. Veya işte kış bahçeniz olabilir. Ne bileyim bir bağ eviniz olabilir. Yani yanınızda götürüp veya direkt oraya kurup kullanabilirsiniz. Şimdi en kısmı, can alıcı kısmı fırın kısmı. Onu da Hanife Hanım anlatsın size. Evet, burası da bizim fırın kısmımız. Şöyle gördüğünüz gibi içinde iki kısım var. Ben bunu daha önceden üst kısımda ekmek yaparken alt kısımda patlıcanları közlemiştim. Çok güzel közledi. Evet ve kokular karışmadı birbirine. Aynen, asla hiç karışmadı kokular birbirine. Bu ilk sevdiğimiz özellik, zaten özellikle Evet. aradığımız bir özellik. Bir diğer özelliği ise bu cam kısmının olması, içeriği görmeniz. Hani fırını açtığımızda ısısı açık havada biraz gidebiliyor. Evet. O yüzden fırını kapağını açmadan buradan da pişme durumunu gözetleyebiliyoruz. Bir diğer üçüncü özelliği ise derece. Bu en önemli kısım olabilir. Çünkü buradaki derecelere göre 150, 200, 260 gibi derecelerde ısısını ayarladığımızda iç fırının iç kısmının pişireceğimiz ürüne göre de ısısını ayarladıktan sonra içine koyabiliyoruz. Hani fırın yeterli derecede ısındı mı, ısınmadı mı onu anlamak için derecesi gayet güzel çalışıyor. Fırının şöyle iki kısmı var. Normalde burada ben patlıcan közlerken burada tepsiyle bir ekmek ya da bir kurabiye koyup pişirebiliyorum ve kokular birbirine kesinlikle karışmıyor. Ama güveç tarzı, tencere gibi bir şey atacaksanız fırının içine bunu aşağı indirip bu şekilde geniş bir kısma sahip olduğunuzda içerisinde güveçte pişirebilirsiniz. Bir de şöyle bir özelliği var. Şimdi şurada böyle bir bölüm yapmışlar. Bu kol içeri ve dışarı oluyor. Normalde içeride kalıyor. İçeride kaldığında ne oluyor? Ateşi üste ve alta eşit bir şekilde veriyor. Hani ekmeğin üstü ve altı eşit bir şekilde pişiyor. Ama siz altının daha iyi pişmesini istiyorsanız bu kolu çekiyorsunuz. Yine üstte de bir sıcaklık veriyor ama sıcaklığın daha fazlasını alta veriyor. Dolayısıyla fırının alt tarafı daha çok ısınıyor. Böyle de güzel bir özellik yapmışlar. Bu kısımda mesela bu kısmı güveçte kullanabiliriz. Evet, bu da hoşumuza giden özelliklerden biri. Sobanın genel görüntüsü de çok güzel. Bakın böyle çaydanlığımızı üzerine koyuyoruz. Şöyle güzel metal krom malzemeler de var. Bakın şimdi şurada da
şey kısmı var. Buradan oksijen almasını sağlıyorsunuz. Kapatırsanız daha ağır ağır yanıyor. Şöyle açarsanız tamamen çok daha yüksek sıcaklık istiyorsanız, hızlı yansın istiyorsanız açıyorsunuz. Kapak kolları güzel buraları. Böyle zımbalı metalli güzel bir tasarım yapmışlar. Borusu bu şekilde. Yani kamplarda kullanmayı planlıyoruz biz. Şimdi şöyle bir satış politikası yapmışlar. Kendi sitelerinde de satıyorlar. Bu pazar yerlerinde işte Trendyol, Neon, hepsi burada gibi pazar yerlerinde de satıyorlar. Pazar yerlerinde sattıkları ürün bu şekilde geliyor. Baca boruları vesaire. Kendi sitelerinde sattıkları ürünse yanında flanş ve dirseğiyle birlikte geliyor. Dirsek de size ne yapıyor? İşte hani çadırınızda veya başka bir yerde bir böyle eğim vermek istiyorsanız o işe yarıyor. Flanş da yine çadırınıza takabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun ama konuştuğumda ileride diğer pazar yerlerindeki ürünü de o şekilde yapabileceklerini söylediler. Ama şimdilik bir değişiklik yok. Yılbaşından sonra da zam gelme ihtimali varmış. Evet, kredi kartına da taksit yapıyorlarmış. Bu şekilde ürün, yani biz memnunuz. Fiyat performans ürünü çok kusursuz bir ürün değil ama ihtiyacımızı gideriyor. İşte şeyli sobalar vardı hani tamamen böyle şuradan parçalanıyor, işte diğer tarafları sökülüyor, böyle katlanıyor, bir çantaya koyuyorsunuz. Öyle portatif sobalar var. Bu öyle bir soba değil. Bunun ayakları kapanıyor. Şu boru kısmı tamamen içine giriyor. Yani şu iskeleti şu kalıyor. Evet, Bu şu şekilde buralar alttaki kalıyor bu komple. kutu kısmı kalıyor. Bunu da çantasına koyuyorsunuz, taşıyorsunuz. Çok da ağır değil. Bu kurulumu vesaire çok basit. Hani uğraşmıyorsunuz. Öbürünü işte o öbürünü çıkar, diğerini tak, bir parçasını tak. Ama onda da bir fırın elde edemiyorsunuz. Ya fırını şu borunun arasına koyuyorsunuz ya ekstra bir parça taşımak gerekiyor. Bunda fırın bizim için en önemli kısım fırındı. Fırın performansı güzel. Yakma kısmı güzel. Evet, boyalarda ufak tefek aşınmalar oluyor. Onun haricinde şeysi yok, hani fiyat performans dedim, yani verdiğiniz paranın karşılığında aldığınız ürün yeterli. Çok daha iyi bir ürün almak istiyorsanız tabii ki daha fazla para vermeniz gerekiyor. Yani biz bunu 5000 küsür liraya almıştık. Şu anda alınabilecek en mantıklı kamp sobası gibi geliyor bana. Çünkü ben kamp sobalarını araştırırken o sökmeli takmalılara baktım. Fırın yok, fırını istiyordum. Fırınlılar arasında da böyle 2 katlı istiyordum. En güzel olanlardan biri bu. İşte taşıması da şeydir, hani yaklaşık 10 kilo civarında falandır. Tek başına Tek taşıyabiliyor kişi, Murat aynen, ben normalde. tek taşıyabiliyorum. Ondan sonra kurulumunu da yaptıktan sonra külünü boşaltıp temizleyip çantasına koyuyoruz. Arabada Çantası da çok güzel. aynen Kaliteli böyle kalın bir kumaştan. çok rahat İki taşıyabiliyoruz. şeklinde somalı kulpları var. Arabada da gayet güzel sığıyor. Evet. bildiğiniz üzere. Bu şekilde sobayı eğer siz de almak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Şey olabilir mi? Tek benim kafamda soru işareti olan kısım şey. Bu sobanın ayaklarını açarken şu kenarlara böyle küçük de olsa bir tutma aparatı koyulabilir mi? Çünkü o zaman tutma yeri yok. Evet, bize sormuşlardı işte siz ne düşünüyorsunuz, nasıl geliştirebiliriz ürünü diye. Şuralara çıkıntısı olmayacak çıkıntıya da şekilde. gerek yok. Yaparken şuraları hafif oyup şu yan kısımlarını içeriye doğru oyup bir el tutacak kadar bir kısım Evet. yaparlarsa, Ya bir şey de olabilir böyle şu şekilde destek alınabilecek evet, şuraya bir çıta gibi yani bir şey de biz hep olabilir şuralardan yani. birimiz şuraya elimiz atıyoruz şu deliğe, birimiz diğerine, ama oralarda işte kurum is oluyor. Ellerimiz pislenebiliyor. Ama şuraya mesela şuraya hafif delersin içeri doğruya, böyle bir bombe yaparsın. Parmak tutacak kadar bir alan olursa, diğer tarafta da Aynen. olursa çok güzel olur. Onun haricinde bu şekilde Bir eksisi ya da dezavantajı hani yok. dezavantajı dediğimiz kısımlar bunlar, yani hani portatifli işte bir yere kadar, sökülüp takılması bir yere kadar, ama işinizi görecek kadar bir soba. Yani sağından solundan şuralarından falan kaçırma vesaire yapmıyor. Evet. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bizden bu kadar şimdilik. Başka yine şeyler var. Bize hediye olarak gönderdikleri bir soba ve ateş çukuru, birkaç tane daha Onu da malzeme var. deneyeceğiz. Onları da deneyip yine onlarla ilgili de bir video çekeceğiz. Onları da sizinle paylaşacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.